Herkese selamlar. Dünya Kupası boyunca sürpriz içeriklerle pek çok farklı içerikli sizlerle birlikte olacağım. 48 takımı tek tek tanıtmak için bütün hazırlığımı yaptım. Başlangıcı A grubundan Meksika ile yapıyoruz. Nasıl bir Meksika göreceğiz? Yapı nasıl olacak? Hocalarının performansını detaylandıracağız. Geniş bir Meksika incelemesi yapalım. Şuradan başlamak gerekir. Notlarını birlikte size anlatmak istiyorum. Üçüncü kez ev sahibi olacak Meksika. 70 ve 86'da ev sahibi onlardı. O kupalarda Pele'nin, Maradona'nın efsaneleştiği kupalar izlemiştik. Üçüncü kez Meksika'da olacak olması önemli. Meksika'nın da altın çağı biraz bu dönemlerdir. Tarihlerine bakarsak 70'te çeyrek finalleri var, 86'da çeyrek finalleri var. Onun dışındaysa çok büyük başarılar gösteremedi. Meksika Dünya Kupalarında yarı final veya final göremediler. Üst üste 7 kez son 16 turunda elendikleri bir dönem söz konusu. Bunu başka bir ülke başaramamıştı. Onlar sürekli son 16'larda elenen bir takım haline gelmişlerdi. 2022'de ise gruptan çıkamadılar. Meksika'nın biraz daha altın jenerasyonu 70 ve 86 dönemi diyebiliriz. Bunun yanı sıra Hoca Agüero'ya gelirsek 86'da çeyrek final yapan takımın kadrosundaydı. Aguirre 2001'de geldi, son 16'da elendiler. 2009'da geldi, 2010 Dünya Kupası'nda yine son 16'da elendiler. Bu onun 3. dönemi olacak Meksika milli takımında. 2025 yılı ise çok iyi geçti Meksika için. 2025'te CONCACAF Kupası'nı kazandılar. Gold Cup'ı kazandılar. Aguirre Meksika tarihinde olmayan bir şeyi başardı. Gold Cup ve CONCACAF'ı aynı yılda almayı başardılar. Bu Meksika için çok büyük bir motivasyon oldu. Raul Jimenez eski formuna geri dönmeyi başardı. 9 gol attığı o turnuvayla CONCACAF'ın en değerli oyuncularından biri oldu. Takımını sırtlamayı başardı. Son dönemlerde biraz problemli geçti. Bunu söylemek gerekebilir. Bazı maçlarda kötü sonuçlar aldılar. 6 maçlık bir seri var galibiyetsiz oldukları. Kolombiya'ya karşı 4-0'lık bir mağlubiyet aldılar. Bunlar biraz daha onların bu açıdan çok iyi gelmediğini gösteriyor ama CONCACAF galibiyeti, Gold Cup şampiyonluğu bunlar da esasında resmi maçlarda iyi olan bir Meksika'yı bize gösteriyor. Hazırlık maçları biraz daha takımın kadro genişliğini görmesi açısından değerli oldu. Kadroya da geçersek kalede Rangel'i bekliyorum. Özellikle burada Luis Managol'un sakatlığı söz konusu. Ciddi bir sakatlık geçirdi Mart ayında. Onun yokluğunda kalede Rangel'i göreceğiz. Rangel Chivas takımında iyi bir sezon geçirdi. Hoca Aguirre'nin son 8 maçın 7'sinde kalede tercih ettiği isimler Rangel'di. Onun yedeği her zaman Dünya Kupalarının efsanelerinden biri olan ve her kupada gördüğümüz Ochoa olacak. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu futbola devam ediyor. Defans hattına bakarsak Vazquez beklentim var. Sezonun en sessizlerinden biriydi aslında. Juan Vazquez çok büyük bir başarı gösteremedi ama Genoa'da kaptanlık görevini yapmaya devam etti. Fena olmayan bir sezon geçirdi. 17 maçı var. Meksika'nın en değerli oyuncularından biri durumunda. Onun yanında Cesar Montes bekliyorum. Lokomotiv Moskova'da geçen bir sezonun ardından çok dikkat çekmeyen bir isimdi. Duran toplarda fena değil, yani pek çok maçta Meksika'da duran toplarla bulduğu goller var. Sol beke bakarsak Jesus Gallardo Toluca takımında Meksika Ligi'nde iyi bir sezon geçirdi. Şampiyonluk yaşamayı başardılar. Sağ beke geliyoruz. Jorge Sanchez. PAOK transferini gerçekleştirdi Jorge Sanchez. Sezonu orada geçirdi. O yüzden fena olmayan bir sezonu da vardı. Yani defans hattına bakarsak çok güven veriyorlar mı? Çok güven vermiyorlar. Ama ortalama üstü bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz defans yapısı anlamında. Orta sahada takımında kaptan Edson Alvarez var. Alvarez burada çok eleştirilebilecek bir isim. Milli takıma gitmek, sağlıklı dönmek için Fenerbahçe'nin Şubat sonrasında katkı alamadığı isim Edson Alvarez. Takımı için fedakarlık yaptı. Büyük ihtimalle kupada %100'üyle oynayacaktır. Onun sol tarafında Pineda'yı görüyoruz. Oberlin Pineda benim çok sevdiğim yetenekli bir oyuncu. Daha çok işin ofansif kısmına destek verebilen, hücuma katkılarıyla, top taşımasıyla, ince paslarıyla fark yaratan bir oyuncu. Marcel Ruiz orta sahada bir sakatlık geçirdi. Çapraz bağında bir yırtık söz konusu. Bir süre olamayabilir. Kupada olacak büyük ihtimalle ama çok süre almama ihtimali var. Bu yüzden onu yedek kulübesinde görebiliriz diye düşünüyorum. Ben de o yüzden onu yedek kulübesine koydum. Bunun dışında Mora çok genç bir oyuncu. Bu turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri olabilir. Mora özel bir potansiyel, özel bir yetenek. Onu ayrı bir gözle izlemenizi öneriyorum. Birazdan detaylandıracağım Mora'yı da. Hücum hattına bakarsak Raul Jimenez takımın starı, takımın değişmezi. Her şeye rağmen gollerine devam ediyor. Belli bir yaşa geldi ama futbolculuk sezileri çok kuvvetli.
Golcülerde bulunması gereken her şey Raul Jimenez'de var. Bu sezon gollerini atmaya devam etti. Santiago Jimenez de bir sakatlık geçirdi. 5 aylık bir aranın ardından Mart ayında döndü. Sonrasında birkaç maçta süre aldı ama Santiago Jimenez'in sakat geldiğini, tam fit olmadan ritim yakalamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz hazır gözükmüyor Dünya Kupası'na. Alexis Vega'ya bakalım. Sol kanat oyuncusu, 10 numaralı oyuncu. Toluca takımında bu sezon 4 gol 9 asistlik bir sezon geçirdi. Sol kanat 10 numara arasındaki o dilimlerde fark yaratabilen bir oyuncu. Daha çok topla gitmeyi de seven bir isimdir. Rotasyon kuvvetli. Meksika'nın rotasyonu ben çok beğeniyorum. Irving Lozano çok özel bir oyuncudur. Diego Lainez aynı şekilde. Alvarado fena olmayan bir oyuncu. Ya bu takımda pek çok yedekten girip oyunu değiştirebilecek oyuncu var. Bu açıdan Meksika çok değerli. Bunun yanı sıra hücum oyuncusu Julian Quinones. Arabistan'a gittiği için formu düşük elbette ama yine de yedekten girip işleri değiştirebilecek bir oyuncu. Bu takımda öne çıkması muhtemel 4 oyuncu var. Raul Jimenez, Juan Vazquez, Raul Rangel ve Edson Alvarez. Yani bu 4 oyuncu çok önemli. Bunun yanında takımın star olmasını beklediğim Mora var. Gilberto Mora henüz 17 yaşında. Çok genç bir oyuncu. Kulüp Tijuana oyuncusu. Tartışmasız turnuvanın en değerli potansiyellerinden biri olacaktır. U20 Dünya Kupası'nda yıldızıydı Gilberto Mora. Meksika Ligi'nin de en genç oyuncusu olmayı başardı. Yakından ilgilenen takımlar var. Real Madrid, Barcelona Mora'yı yakından izliyor. Dünya Kupası'nda eğer damga vurursa, birkaç maçta iyi performans gösterirse bu bahsettiğimiz en iyi takımlar onu alabilirler. Yani Meksika maçlarını izlerken mutlaka gözünüz Gilberto Mora üzerinde olsun. Oyuncu çok özel bir potansiyel. Belki ilk 11 çıkmayabilir ama ben ilk 11'de görürsek şaşırmamamız gerektiğini söyleyebilirim. Meksika'nın bu turnuvada gruptan çıkabileceğine kesin gözüyle bakıyorum. Hiç şüphem yok bu konuda. 4 puanla bir gruptan çıkış bekliyorum Meksika'dan. Dengeli bir gruptalar şu anda. Oyuncu kalitesiyle bu grubu geçebilirler gibi gözüküyor. Meksika kendi evindeki kupalarda her zaman çok büyük işler başarmıştır. 70 ve 86 bunun göstergesiydi. Bir kez daha Meksika'da oynanacak maçlar var. Bundan dolayı Meksika'nın zaten iyi olan kadrosuyla daha iyisini yapması da muhtemel gözüküyor. Onlardan yine son 16 bekliyorum. Son 32'de o turda eşleşecek rakip de önemli ama son 16'yı görebilir Meksika. Kendi evlerinde bunu başaracaklarına inanıyorum. Sizlerin de yorumları, görüşleri çok kıymetli. Abone olma ricasını da yapalım. Sizce Meksika'nın en dikkat çeken oyuncusu kim olacak? Nasıl bir kadro bekliyorsunuz? Geniş kadroya katılıyor musunuz? Ben bu şekilde yerleştirdim. İyi bir kadro var Meksika'da. Sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum. Diğer takımla diğer videoda devam edeceğiz.